Merhaba, ben Doktor Ayşegül Çorumlu. Bir başka videoda COVID'den korunabilmek için mukozal immünitemizin çok önemli olduğunu belirtmiştim. Her türlü virüs ve bakteriden korunmak için mukozal bağışıklığımız önemli. Çünkü mukoza dediğimiz iç derimiz, dış derimiz gibi vücudumuzun içine ağızdan, burundan, akciğerden, gözden, bağırsaktan giren her şeye karşı bizi koruyacak first line, değil mi? Defansımız, yani ilk sınır defansımız, sınır askerliğimiz. Orada bir sürü işler dönüyor ama bugünkü konumuz oradaki immünoglobulinlerden immünoglobulin ağının yüksek olmasının önemi ve onun da tıpkı aşısızken aşılıymışız gibi nötralize ederek virüsü ve bakteriyi yok etmesi ve bu nötralizasyon da sessiz, inflamatuar olmadan ve çok kısa sürede halledebilmesi bakımından önemli. Onun için biz ne yapmamız lazım? İGA'mızın yüksek olması konusunda daha çaba göstermemiz veya eksilme olasılıkları hakkında düşünmemiz lazım. Yaş ilerledikçe çünkü azalıyor. Şimdi İGA'yı oluşturmak için yani vücut nelere ihtiyacı var? Öncelikle İGA oluşumunda tabii biz şu anda şeyi bahsedeceğiz. Mukozların en büyük olduğu yer ve bağışıklığın en büyük olduğu yer nesiydi? Bağırsaktı. Çünkü 400 metrekare alanla orada olan İGA ve oradaki işlemlerin hepsi diğer mukozalara da yansıyor. O yüzden biz odağımızı buraya yapmamız lazım. Çünkü zaten yapabileceğimiz de o. Demek ki bağırsağın içerisindeki bir işler bizim İGA'mızı, oradaki epiteli, oradaki mukozayı ve onun üstündeki koruyucu İGA'yı arttırmak için önemli. Aynı zamanda işte bu burun, göz, akciğere de yansıyacağını umuyoruz. Konu bağırsaksa o zaman aklımıza ne geliyor? Orada iyi bakteri mi var, kötü bakteri mi var? İyi bakteri olursa ne oluyor? İyi bakterilerle bizim aramızdaki hani mukozal immünitedeki önemli konulardan biri, hani İGA'ya gidecekse onların yediğimiz liflerden bir yağ asidi oluşturmaları, yani bir son ürün oluşturmaları. Bütyrat diyebiliriz, SCFA diyebiliriz, short chain fatty acid, yani küçük küçük zincirleri olan yağ asidi demek oluyor o. Bütyrat deyince de hani bu sade yağda, tereyağda olan bir maddeden bahsediyoruz. Bunu yapıyor bize bakteriler eğer lifli yersek. Lifli dediğimiz ne? İşte elmanın kabuğundaki pektin, inülin, sebzelerin, meyvelerin çiğ yendiği zaman bizim sindiremediğimiz kısmı onlar bizim için sindiriyorlar. Yani kendilerine de ham madde yapıyorlar, bize de ham madde yapıyorlar ve sonuç olarak da ürettikleri SCFA, bütyrat, kısa zincirli yağ asitleriyle orada düzenledikleri habitat bizim İGA'mızı arttırmaya yarıyor. Demek ki İGA'yı arttırmak için bağladık, bağışıklığı arttırmak için bağladık, bakterilerin iyi olması için bağladık. Sebze, meyve, çiğ miktarda tüketilmesi bizim için önemli oldu. Bu bildiğimiz bir şeydi ama bunun İGA'da da ve bağışıklıkta da böyle bir bağlantısı oldu. Onun dışında neye ihtiyacımız var? Bizim İGA yapmak için bir tür A vitaminine ihtiyacımız var. A vitamini zaten hani yara iyileşmesinde kullanılır, işte cildi yenilemek için yüksek dozlar verilir falan filan. Yani A vitaminin zaten ciltle, epitelle bir hikayesini biliyoruz. Evet, oradaki mukoza yani epiteli deriyi korumak için A vitamine ihtiyacımız var ve A'lar, İGA ve A da beraber çalışıyor. Fakat bizim yediklerimizden havuç yedik, işte ciğer yedik, hani A vitamini bitkisel veya hayvansal aldık falan filan. Bunları işleyebilmek için, işimize yarabilmesi için bir enzime ihtiyacımız var o A vitamini dönüştürmek için. O enzim de bağırsağın mukozasında, o bağırsağın kenarındaki hücreciklerde oluyor. Demek ki aslında bağırsağımızın zedelenmemiş, bağırsak çeperimizin mukozasının sağlam, sızdırmayan olması gerekiyor ki oradaki enzimin de işini yapması lazım. Gene sızdırmadı, sağlam bağırsak için döndük. Bitkisel beslenmeyi arttırmak, işlenmiş yememek, işte glutenli ürünleri azaltmak, süt grubunu azaltmak gibi bildiğimiz hikayeye döndük, değil mi? Ve daha da önemlisi ne yediğinden çok ne zaman yemediğin konusu önemli. Çünkü bütün ince bağırsak mukozası kök hücrelerden 5 günde bir yenilenirken geceyi ve açlığı kullanıyor. Demek ki her zaman yapamıyor olsak bile bazı zamanlarda erkenden akşam yemeğini kesip iyi bir uykuyla bütün bağırsaktaki kök hücrelerin kendileri yenilemelerini, yeniledikçe de yeni hücreler yapıp içlerindeki aktiviteyi arttırıp güzel bir enzimle yediğimiz A vitamini kaynakları olan bitki veya hayvanlarda etkili A vitamini yapabilmeyi ummalıyız. Onun da ucu İGA'ya gidiyor olacak. O da bağışıklığa bağlanmış olacak. Onu yapmamız gerekiyor. Yani retinoik asit A vitaminine ihtiyacımız var.
sağlam bir ince bağırsak epiteline ihtiyacımız var. Küçük zincirli yağ asitlerine ve onların bütürata ihtiyacımız var. Bunun olması için liflerin olması için iyi bakterilere ya da ikisi birbirinin tersi ihtiyacımız var. Vitamin D'yi de son madde olarak koydum. Çünkü vitamin D zaten bütün immün sistemi regüle etmekte başrolde olduğu gibi mukozal immünitede şöyle bir görevi var. Cilt de olsa, mukoza da olsa, yani deri de olsa, iç deri de olsa dışarıdan gelenin ilk geldiği yerde önce tıp literatüründe doğal bağışıklık denen ama benim daha çok ilkel versiyonu dediğim bağışıklığın bir durum devreye giriyor. Sofistike bağışıklık dediğim o antikorların oluşması, bağışıklığın oluşması daha sonraki bir aşama. İlk savaş her zaman ilkel bağışıklık sistemiyle yapılıyor. Ona işte doğal bağışıklık dediğimiz şey o. Vitamin D'nin de doğal bağışıklığı arttırma kapasitesi IgA da doğal bağışıklığın bir parçası sayılmaz ama yani o safhada erken devreye giriyor, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ikisi beraber çalıştıkları zaman da IgA'nın koruyucu etkisini güçlendirmiş oluyor vitamin D'de. Günlük hayatta ne yapabiliriz? Ne dedik? Sebze meyve mümkün olduğunca çiğ ve işte yıkayıp kabuklarıyla yiyeceğiz. Bitkisel beslenme işte ağırlıklı olacak. Veganlıktan bahsetmiyorum ki karaciğer çok ve tereyağı iyi bir A vitamini kaynağı. Hani onu da kullanabiliriz. Onun dışında ne yapacağız? İnce bağırsak epitelimiz ve bütün bağırsak epitelimizi korumak için iyi sindireceğiz, iyi enzimimiz olacak, çok çiğneyeceğiz. Sonra o epitel yenilensin diye her zaman olmuyorsa bile geceden sabaha açlık araları vererek tekrardan kök hücrelerden yeni hücrelerin oluşmasını sağlamak için bağırsağa yardımcı olacağız. Vitamin D'yi şimdi güneş bol olduğu için mümkün olduğunca gereken şartlar altındaki bununla ilgili de bir video var. Onu seyredebilirsiniz. Vücudumuza almaya çalışacağız. Bütün bu orkestrayı bir araya getirerek yapmak istediğimiz şey IgA'mızı yüksek ve etkili tutarak her ne geldiyse ağza, buruna, göze, bağırsağa, akciğere birinci savunma kısmı olarak gürültüsüz, sessiz, olay çıkarmadan nötralize, yok eden immün globulin ağımızı yükseltmek ki içeriye ajanlar, virüsler veya bir şey neyse bizim için rahatsız edici olan onlar girmesin ve o iş IgM, IgG diye o antikor diye klasik aşılarda hastalıkta okuduğumuz gürültülü, stokinli tarafa gitmesin diye uğraşmak. Yani hastalığı en hafif geçirip antikor oluşturduğumuzu varsayalım. Baktık benim IgG'm pozitif diyelim COVID'e karşı. Onu yapabilmek için bile içeride ben bir gürültü koparıyorum. Büyük gürültü olmayabilir, bazılarının oluyor, bazılarının olmuyor. Aşıdan da öyle, bazıları çok hafif geçiriyor, bazıları bir tık daha rahatsız oluyor aşıda ama bunların hepsinin amacı gene IgG'ye gidiyor olmak. Oraya gidiyor olmanın az ya da çok bir bedeli var ama gerekli. Gerektiği durumda yapılması lazım ama bizim birinci düşünmemiz gereken oraya ihtiyacımı nasıl azaltırım, oraya ihtiyacı yeterince IgA'mız varsa azaltabiliriz ve daha önceki videoda da söylemiştim, burun içi IgA spreyleri diye bir şey İLEM'de ilk defans koruma için bir gündemin parçası olabilir. Yani nacizane böyle bir fikrim var.